Merhaba sevgili dostlar. Bu ilk videomuzda sizlere teistik argümanlardan bahsedeceğiz. Tabii ki ilk başta Tanrı var mı yok mu, bu bilimsel olarak ispat edilebilir mi? En azından akla yaklaştırılabilir mi? Buna bakacağız. Teistik argümanların birincisi kozmolojik argümandır. Kozmoloji yani evren bilimi. Evreni irdeleyen, ne zaman başladı, nasıl ortaya çıktı, nasıl devam ediyor. Buna girmeden önce kısa bir dipnot vermek istiyorum. Nedir bu? İnançlı bilim adamlarıyla inançsız bilim adamlarının sürekli tartışma halinde olduğunu görüyoruz. Ve her iki tarafta kitaplar yazıyorlar. Birbirlerine meydan okuyorlar ya da değişik argümanlar üretiyorlar, mantık üretiyorlar. Bunlardan en meşhurlarını birçoğunuzun tanıyacağı gibi Richard Dawkins var, inançsız bilim adamlarını temsil eden. Sam Harris var, daha birçok bilim adamları var, Lawrence Krauss var. Öteki taraftan da inançlı bilim adamları olarak matematik profesörü olan John Lennox var. Hugh Ross var, astrofizikçi. William Lane Craig var, bir teolog ama bilimle çok iç içe. Daha bunun gibi birçok, Frank Turek gibi birçok isimler var. Belki programlarımızda bu kişilerin kitaplarına da göz atarız beraber. Ama şimdi şunu dediğim gibi ilk dipnot olarak şunu bildirmek istiyorum. İnançsız bilim adamları şunu diyorlar, şöyle bir ithamda bulunuyorlar inançlılar için. Siz diyorlar boşlukların tanrısına inanıyorsunuz. Ne demek boşlukların tanrısı? Yani bir şey izah edemiyorsunuz, o zaman bunu Tanrı yapmıştır diyorsunuz. Yani eskiden de insanlar ilkel insanlar gök gürlüyordu, şimşek çakıyordu. Bunu izah edemedikleri için bunu şimşeklerin tanrısı yaptı diyorlardı. Afetler geliyordu, fırtınalar geliyordu. Bunu fırtına tanrısı yapmıştır diyorlardı gibi böyle bir argüman üretiyorlar. Tabii inançlı bilim adamları da buna itiraz ediyor ve diyorlar ki tam aksine biz izah edemediğimiz şeylerden dolayı bir Tanrı'ya inanmıyoruz. Aksine muazzam bir düzen olduğu için ve bu muazzam düzen, bu dizayn, simetri vesaire gibi ve her şeyin matematik formülleriyle izah edilebiliyor olması, bu bize bir perde arkasında şuurlu bir varlığın olduğunu, güçlü, kudretli ve akıllı bir varlığın olduğunu gösteriyor. Ve bu yüzden inanıyoruz diyorlar. Biz de şimdi buradan yola çıkarak kozmolojik argümana gireceğiz. Kozmolojik argüman yani evrenin baktığımız zaman, evreni incelediğimiz zaman felsefenin ortaya çıktığından itibaren ve dinlerin ilk ortaya çıktığından itibaren insanlık ikiye bölünmüştür. Bilim ikiye bölünmüştür. Bir kısım bilim adamları madde ezelidir demiştir. Çünkü maddenin kaynağına bir cevap verilmesi lazım. Yani evren nasıl oluştu? Biz buraya nasıl geldik? Bu dünya nasıl oluştu? Neden varız? Bir seçimden, bir tercihten dolayı mı buradayız? Yoksa tamamen tesadüf ve maddenin ezeli olmasından dolayı mı bir şekilde oluştuk? Her zaman mı vardık? Her zaman mı madde vardı? Her zaman mı evren vardı? Ve tabii ki bu geçtiğimiz yüzyılda Big Bang teorisinin ispatlanmasıyla bir nevi inançlı bilim adamları üstünlük kazanmış oldular. Bu Big Bang gerçekten ispatlandı mı? İlk olarak evrendeki termodinamiğin ikinci kanununa bakacağız. Einstein'ın izafiyet teorisinde söylediği gibi maddenin özü enerjidir. Ve bu enerji tabii ki termodinamiğin ilk kanununa göre de belli bir orandadır. Ve ikinci kanun da bize şunu gösteriyor. Evrenin içindeki enerji yanıp bitmektedir. O zaman bu bize neyi gösteriyor? Madde ezeli değildir. Bunu gösteriyor. Bu nasıl bunu gösteriyor? Bir örnekle açıklayacak olursak, mesela arabanın deposunu dolduruyorsunuz, değil mi? Ve belli bir yerden sonra bu depodaki benzin bitiyor. Tekrar doldurulmadığı zaman araba artık gidemez hale geliyor. Çünkü enerjisi bitiyor. Aynı şekilde eğer evren ezelden beri yanıyor olsaydı şimdi çoktan enerjisi bitmiş olurdu. Ya da bir el fenerini düşünün. Değil mi? İçinde pilleri var. Bu piller bittiği zaman artık fener yanmaz.
Yani Güneş'in de belli bir ömrü var. Bütün yıldızların, bütün evrenin belli bir ömrü var. Tabii bunlar belki milyonlarca, milyarlarca yıl sürecek bir enerji var. Ama bu hani yenilenebilir bir enerji değil ve yanıp biten bir enerji. O zaman bu bize neyi gösteriyor? Evrenin bir başlangıç noktası olması gerektiğini gösteriyor. Maddenin bir başlangıç noktası olması gerektiğini gösteriyor. Ayrıca şunu görüyoruz. Yani Big Bang için söylüyorum yine. Evrende bir genişleme var. Yani uzay dediğimiz aslında madde, zaman ve uzay, bu üçü bir bütündür. Einstein bunu ortaya koydu izafiyet teorisinde. Yani bunlar üç ayrı entite değil, aslında bir bütündür. Madde, dediğim gibi madde, uzay ve zaman. Zaman da bunun içerisinde. Şöyle bir örnek verelim. Bu daha iyi anlaşılacaktır. Mesela bir balon var diyelim. Balon üzerine noktalar koyun şişirmeden önce. Ve balon şişirmeye başladığı zaman ne olur? O noktalar birbirinden uzaklaşır. Belli bir oranda birbirlerinden uzaklaşmaya başlarlar. Evrene baktığımız zaman da yıldızlar belli bir noktadan dışarıya doğru belli bir hızla ve belli bir oranda uzaklaşıyorlar. Videoyu geriye çektiğimiz zaman, geriye sarmaya başladığımız zaman tek bir noktaya o balonun indirdiğiniz zaman tekrar bir noktaya gelmesi gibi evren de tek bir noktaya geliyor. Ama o nokta o kadar küçük ki yani bir atom, hatta atomun da daha küçük haline neredeyse bir hiçliğe geliyor. Ve oradan yani bir şekilde bir patlamayla bütün evrenin ortaya çıkmış olduğunu görüyoruz. Bu genişleme bize onu gösteriyor. Big Bang ile alakalı diğer bir ispatlama konusu da bu da biraz daha tabii teknik bir şey. Ama bunu ortaya koyanlar yani Big Bang'den o ilk patlamadan arda kalan bir radyasyon var. Bunu teorik fizik ilk önce ortaya koydu. Böyle bir radyasyon olmalı. Eğer böyle bir patlama olduysa o zaman bunun şöyle bir yan etkisi olmalı ve böyle bir şu kadar oranlarda ve bütün oranları da çok enteresan bir şekilde yani çok mükemmel bir şekilde tahmin ettiler. Ve bunun için ölçümler yapıldı. İki tane bilim adamı Penzias ve Wilson bunun üzerine çalıştılar. Hatta bundan Nobel kazandılar. Yapılan araştırmalarda bu radyasyonun oranından vesaireden dolayı böyle bir patlamanın şu ölçekte, büyük bir ölçekte bir patlamanın olduğu ve o patlamadan dolayı da evrende büyük bir radyasyonun yayılmakta olduğu. Ve bu dediğim gibi bu radyasyonun da ölçümleri de yapıldı ve o kadar büyük yani bilinen evrenin 1/3'ini kaplayacak kadar böyle bir radyasyonun olduğu ortaya çıktı. Ve bunlar yani dediğim gibi çok hassas rakamlarla, milimetrik rakamlarla incelendi ve ortaya konuldu. Son bir Big Bang ile ilgili son bir keşif de şöyle oldu. Buna galaksi çekirdekleri deniyor. Yine Penzias ve Wilson'un bu radyasyonun buldukları radyasyonda tahmin eden teorik fizikte dediler ki yani bu radyasyonda bir hafif ısı değişimleri olmalı ki madde ortaya çıkabilsin. Yani ısı değişimi olmazsa bu madde ortaya çıkmaz. Ve bunun için NASA 1989'da COBE adı verilen 200 milyon dolarlık bir uydu yaptı ve bunu uzaya gönderdi ve bu radyasyonları ve ısı dalgalanmalarını ölçtü bu makine. Yani bu gerçekten çok inanılmaz bir olaydı o tarihte. 1992'de bunun verileri geri geldi ve çok büyük bir sitayişle karşılandı, büyük bir alkışla karşılandı. Hatta bir astronom George Smoot şöyle bir ifadede bulunuyor. Diyor ki eğer dindar biriyseniz sanki Tanrı'nın yüzüne bakıyor gibisiniz. Bu rakamlar açıklandığı zaman bu ısı değişimleri ve onun o hassas ölçümleri açıklandığı zaman bilim adamlarında büyük bir yani soru işareti oluştu. Gerçekten Big Bang'i ortaya koyabilmenin heyecanı vardı ve yaptıkları tahminlerin, bu teorik fiziğin nasıl gerçek fizikle uyuşuyor olması bu insanlara tabii çok büyük heyecan verdi. Yine Chicago Üniversitesi'nden bir astrofizikçi Michael Turner bu buluşun kıymeti asla yeteri kadar ifade edilemez diyor.
evrenin kutsal kasesini buldular diye böyle bir ifadede bulundu. Hatta Stephen Hawking, Cambridge'de yine profesör olan, bu buluş diyor bu yüzyılın ve hatta belki tüm zamanların en büyük buluşu dedi yani. Kobe'nin bulduğu bu ölçümler için. Ve NASA daha sonra yine çok daha büyük uydular yapıp, daha çok masraflı uydular yapıp yine gönderdiler ve daha hassas ölçümler yaptılar ve bu ölçümler de bu buluşun onayladı. O zaman bu bizi nereye götürüyor? Ne demek yani tamam Big Bang'i ispat ettik diyelim. Gerçekten Big Bang'den öncesinde ne zaman vardı, ne madde vardı, ne uzay vardı. Bu da insanın tabii aklını zorlayan konular. Yani uzayın da olmaması, hiçbir şeyin olmaması, yani sıfır noktasına götürmesi ve tabii bu hiçliği kavramak da kolay bir şey değil. Ve şu anda hani baktığımız zaman inanç sahibi olmayan bilim adamları onun üzerine gittiğini görüyoruz. Yani Krauss kitabında bu hiçliği izah etmeye çalışıyor. Richard Dawkins bu hiçliği bir şekilde yine izah etmeye çalışıyor ve yani aslında hiçe bir şey hitap ettiğiniz zaman onu hiçlikten çıkartmış oluyorsunuz. O zaman bir şey var oluyor. Yani maddi olarak. Bunu kavramak kolay değil. Hiç varsa ama oradan muazzam bir evren ortaya çıkıyorsa ki bu Big Bang dediğimiz zaman hani sadece böyle sıradan bir patlama, çok büyük bir patlama demek değil. İşte Big Bang'de anlamamız gereken bir püf noktası da bu Big Bang'in patlaması o kadar hassas ayarlanmış bir patlama ki eğer o patlamanın hızı yani sıfır koyun, yanına bir virgül koyun, yani böyle birkaç metre sıfır koyun, önüne bir koyun. Yani işte milyarda bir oranında, bak oranında diyorum, o patlama daha güçlü olsaydı, değil mi? O patlama o kadar hassas ayarlanmış bir patlama. O patlama daha güçlü olsaydı o zaman madde oluşmuyor. Her şey tuz buz oluyor, dağılıyor. Yani ne galaksiler, ne yıldızlar, ne gezegenler, ne asteroid hiçbir şey oluşmuyor. Tamamen tuz buz oluyor. Eğer o patlamanın hızı o kadar uzun olmasa da sıfırlar, biraz daha az bir oranda, yine çok büyük bir oranda daha yavaş olsaydı yine bugünkü bildiğimiz evren oluşmuyor. Her şey tekrar içine göçüyordu. Yani yerçekimi gücü olduğu için her şey tekrar içine göçecek ve yine bugünkü bildiğimiz evren, galaksiler, yıldızlar oluşmayacaktı. O zaman tabii ki soru şu, yani eğer bu Big Bang oluşmuşsa bunu kim yaptı? Yani mantık ne der? Eğer bir şey başlatılmışsa bunu bir başlatan olması lazım. Eğer sıfırdan bir şey başlatılmışsa bunu bir başlatan olması lazım. O zaman bu başlatıcı kimdir? Gerçekten de evreni çözdüğümüz zaman, Big Bang'i anladığımız zaman Aristo'nun bu dediği tabiri kabul etmek durumunda kalıyoruz. Her şeyi başlatan ama kendisinin bir başlatanı olmayan bir tanrı. Bunu şöyle bir örnekle de açıklayabiliriz. Mesela tren, değil mi? Çok uzun bir tren düşünün. Vagonlara bakıyorsunuz, seyrediyorsunuz. Diyorsunuz ki bu vagonu o çekiyor, o vagonu o çekiyor, o vagonu o çekiyor. Bunu sonsuza kadar devam ettiremezsiniz. Eninde sonunda bir lokomotife gelmeniz lazım. O lokomotife geldiğiniz zaman da artık bu lokomotifi kim çekiyor diyemezsiniz. Zaten o lokomotifin içinde kendi enerjisi olması ve diğer lokomotifleri onun çekmesi gerekiyor. O yüzden bilimin bize vermiş olduğu bakış açısından baktığımız zaman uzayın, maddenin ve zamanın dışında Big Bang'den önce var olan ve kendisinin bir başlatıcısı olmayan ama her şeyi başlatan bir gücün ve şuurlu bilerek bunu başlatacak. Çünkü sıfırdan, hiçlikten bunu başlatabilecek ve bu patlamayı mükemmel şekilde ayarlamış olacak bir güce ihtiyacımız var. Yani işte inançlı bilim adamları bu yani boşlukların tanrısı değil. Bu gerçekte olması gereken tanrı diye bize bunu tanıtıyorlar. Ve bunun için de Big Bang'i kullanıyorlar. Umarım argümanlar anlaşılmıştır, Big Bang anlaşılmıştır ve Tanrı'nın doğası yani en azından bilimsel olarak bakıldığında karşımıza çıkan, aklımızın bize sunduğu Tanrı anlayışı ve onun en azından doğasının bir kısmı bu şekilde anlaşılmıştır. Ben buna inanıyorum
ve bunu net bir şekilde görebiliyorum. Umarım size de bunu aktarabilmişimdir. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomuzda yeni bir argümanla karşınızda olacağız.